Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve yüzümdeki gülümsemenin sebebini izninizle hemen açıklayacağım. Kıymetli dostlar, hayırlı uğurlu olsun. Neye hayırlı uğurlu olduğunu soranlara ise geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB3 Prototip 2'nin 8. test uçuş faaliyeti yayınlanmıştı. Kıymetli dostlar, tabi bu videoda ben böyle derinlemesine bir açık istihbarat OSINT kovaladım. Acaba dedim bir şeyler yakalayabilir miyiz derken kıymetli dostlar tahmin ettiğim şeylere ulaştım. Neye tahmin ettim, neye ulaşmışım? İsterseniz müjde bir karşımıza gelsin. İki aşık kavuşuyor diyeyim. Siz de birazcık yola çıkın. Detaylar şu an sizlerle. Geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB3 Prototip 2'nin 8. test uçuş faaliyetleri yayınlanmıştı. Uçuş esnasında dikkat çekici detaylar bulunmaktaydı. Belki de sadece konu belli ekranlarında duyacağınız olayları sizlere aktaracağım şimdi. Görüntüler dikkatlice incelendiğinde Bayraktar TB3 yaklaşık 205-210 metreden kalkmıştı. Yani Bayraktar TB3 bileceğiniz üzere TCG Anadolu'nun pistinden inip kalkması beklenmekteydi. Kıymetli dostlar, TCG Anadolu'muzun pist uzunluğunu soracak olursanız 232 metreydi. Yani Bayraktar TB3 son test faaliyetlerinde 205 ve 210 metre aralığında kalkışını gerçekleştirmişti. Devamında ise geçtiğimiz günlerde sizlere iniş mesafesini de aktarmıştım bir OSINT verisi olarak. Yaklaşık olarak Bayraktar TB3 130 metrede kendini durdurabilmişti. Yani bu ne anlama geliyor? Hayırlı uğurlu olsun. Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya inip kalkmasına yönelik çok önemli bir olay geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Tabii ki de ulusal basının bundan pek bir haberi yok ama benim gözümden kaçmadı. Yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtin. Lafı evelemenin gevelemenin anlamı yok. İki aşık artık kavuşuyor. Bayraktar TB3 TCG Anadolu'ya inip kalkmak için gün sayıyor. Belki de bir şeyler oldu ama haberimiz yok. Yorumlara bilerek görüşlerinizi belirtin dedim. Çünkü bu olay gerçekten de basite alınacak bir olay değildi. Devamında mesela Bayraktar TB3'ün son uçuş anlarını izlediğimizde kanatlarına şöyle bir strafor tarzı, köpük tarzı maddenin de yerleştirildiği görülmekteydi. Bu artık buzlanmayı engellemek amacıyla. Bileceğiniz üzere şimdi deniz ortamı, denizden iniş kalkış dediğimizde hava araçları belirli modifikasyonlar yapıyor kendisine. Bundan dolayı arka tarafına Bayraktar TB3'ümüzün mesela spoiler da eklendi. Bu spoilerla birlikte belki de TCG Anadolu'nun güvertesindeki durma süresi de oldukça kısalacaktır. Şimdiden ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde büyük bir müjdeyi duyarsanız hiç şaşırmayın. Bu yaşanan olayı da ilk benden duyun diye hiç böyle lafı evelemeden gevelemeden direkt videomuzun başlığını ilk konu başlığımızı aktararaktan hiç izlenme kaygısı gütmeden sizlerle paylaştım. Gerçekten de benim için oldukça mutlu bir gündü. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir İran'ın dini lideri Hamane'ye gideceğiz. İran'ın dini lideri Ali Hamaney İran'da bir kitap fuarını, Tahran'da bir kitap fuarını ziyaret etti. Ziyaret esnasında özellikle de Türkiye'ye ilişkin bir kitap eline böyle verilmişti Hamaney'in ve o kitaba dair söylemiş oldukları sosyal medyada epeyce yankılandı. Detaylar bir karşımıza gelsin. İran'ın dini lideri Ali Hamaney Tahran'da bir kitap fuarını ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında eline aldığı bir kitap sonrası yapmış olduğu konuşma sosyal medyada herkesin dikkatini çekti. Peki ne diyordu Ali Hamaney? Kıymetli dostlar, eline almış olduğu kitabın içeriğini belirterekten basın mensuplarına bu kitap Yunanlılar tarafından Türklere karşı yazılmıştır. Osmanlı Türkleri tarafından Rumlara yapılan zulmü çok güçlü ve güzel bir şekilde anlatıyor diye ifadelerini sonlandırmıştı Ali Hamaney. Şimdi vallahi ben olsam mesela bu videoyu ne yapardım biliyor musunuz? İçimizdeki o İrancılar var ya, kimi kastettiğimi siz çok iyi anladınız. Ben onlara mesela bu videoyu bir gönderirdim. WhatsApp üzerinden, Telegram üzerinden gönderirdim. Onların mesela görmesi gereken bir video. Acıdır ki içimizdeki İranlılar bu tür videoları görmüyorlar. Devamında Hamaney'in hatırlayacağınız üzere Tebrizli Türk bir aileden geldiğini belirtmiştik zaten önceki videomuzda da. Yani şu açıklamaların hiçbirisi kabul edilebilir değildi. Neymiş? Türkler Yunanlara zulmetmiş. Biz onlara işte acı çektirmişiz. Hiçbir şekilde İran'ın İslam dünyasına fayda sağladığını da ben düşünmüyorum. Bundan dolayıdır ki bu haberi özellikle sizlerle paylaştım diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım.
Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu sabah saatlerinde. Ona geleceğiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan dedi ki İsrail bir terör devletidir. Durdurulmazlarsa gözlerini Anadolu'ya dikecekler. Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu görmeyecek kadar kör müsünüz dedi. Hemen devamında tek başıma kalsam da Filistinli, Suriyeli, Somalili, Türkistanlı, Sudanlı mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğim diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan önemli açıklamalarını sonlandırmıştı. Şimdi hazır Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan bahsettik ya, mesela dış basında önemli bir analiz, önemli bir anket yapıldı. Kıymetli dostlar, bu ankette Balkan ülkelerindeki en popüler liderler araştırılmıştı. Görmüş olacağınız üzere mesela Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanımız Erdoğan %61 en popülermiş. Vladimir Putin hemen ardından geliyor %37. Devamında Sırbistan'da mesela Putin %80 iken Cumhurbaşkanımız Erdoğan %41. Makedonya'da ise Recep Tayyip Erdoğan %66 ile liderliği sağlamış. Mesela Kosova beni oldukça şaşırttı. Hani Kosova'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı birinci beklerdim. Ama Joe Biden %85 ile birinci olurken Cumhurbaşkanımız Erdoğan %82 olmuş. Karabağ'da ise %71 ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan Joe Biden'ın önünde. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Öztürk'ün kısa ama oldukça dikkat çekici açıklamasına gidiyoruz. Fahrettin Öztürk dedi ki çok değil, bundan 10-15 yıl önce bir Heron almak için ne kadar uğraşıyorduk. Şimdi dünya bizden ürün almak için sırada bekliyor diye gerçekten de tam da öyle denilebilecek bir açıklama yapmıştı. Şimdi Heron dedim sizlere, Almanya tarihinde ilk kez silahlı insan hava aracını uçurdu. Evet, şaka değil duymuş olduğunuz şey. Adamlar tarihlerinde ilk kez SİHA kaldırdı. Alman Hava Kuvvetleri İsrail'den kiralanan ilk silahlı insan hava aracı Heron'un resmi uçuşunu dün gerçekleştirdi. Hindistan'ın bileceğiniz üzere Bayraktar TB2 karın ağrısı bulunmaktaydı. Türkiye Maldivlere Bayraktar TB2 satınca Hintliler bu durumdan oldukça rahatsız olmuşlardı. Hindistan'ın Bayraktar TB2 krizinde yeni gelişmeler mevcut. Hint medyası mavi sularını izlemek için Türk siyalarını tercih eden Maldivlere böyle akıl verdi. Dediler ki insan hava araçları Maldivlere hediye ettiğimiz Dornier uçaklarının yerini alamaz. Ayrıca insan hava araçlarıyla yaralı tahliyesi de gerçekleştiremezsiniz diye Maldivlilere akıl vermektelerdi. Neymiş işte, Türklerin vermiş olduğu insan hava araçları sizi kandırmasın. Biz Hindistan olarak sizlere işte uçak verdik, uçakla yaralıları taşırsınız diye saçma sapan bir yönteme başvurmuşlardı. Yani Hintliler Türkiye'yi kıskanmaya devam ediyor. Blinken'a gidelim mi? ABD Dışişleri Bakanı Blinken kıymetli dostlar Ukrayna'daydı. Şimdi Ukrayna'daysa illaki bir silah carçurt veriyordur diyebilirsiniz. Kıymetli dostlar onu gerçekleştirdi Blinken. Daha sonrasında ise sanki Ukrayna'da hiç savaş yokmuş gibi ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir mekanda, bir barda gitar çaldı. Görmüş olacağınız üzere görüntüler bu şekildeydi. Ukraynalılar savaşın içerisinde, Ukrayna'nın kayıpları gün geçtikçe artıyor. Ama sözde Ukrayna'nın en büyük destekçisi olan ABD bu şekilde Kiev'de, ABD'li Dışişleri Bakanı sanki ülkede hiç savaş yokmuş, her şey normalmiş gibi kendi eğlencesine bakıyor. Rus emekli albay Igor Korotchenko'nun Türkiye hakkında yapmış olduğu önemli açıklamalar mevcut. Korotchenko dedi ki Su-57'nin F-35'ten daha iyi olduğu ortada. Çünkü F-35 hafif bir uçak, Su-57 ise ağır bir uçak ve daha fazla silah taşıyor. Su-57 daha güçlü radara, daha üstün taktik ve teknik özelliklere sahip. Türkiye Su-57'yi alırsa askeri anlamda günümüz dünyasının lider güçlerinden biri haline gelecek. Savaş gücü açısından Avrupa'daki diğer tüm NATO ülkelerini geride bırakarak bölgesel bir süper güç haline gelecek diye Sputnik'e bir açıklama yapmıştı Korotchenko. O değildi, bu Igor Korotchenko, Rus askeri uzman, sürekli böyle ayda bir çıkıp işte Türkler yok efendim Su-35'i alsın, Su-57'yi alsın, Türklerle ortak üretim, işte Türklerle ortak işte hatta uçak gemisi üretelim falan filan, bu iddiaları hep kendisi atar. İddialarının pek bir karşılığı var mıdır Rusya'da? Bence yoktur. Türkiye'de aslında bundan sonraki süreçte bunun karşılığı, bu açıklamaların karşılığı olmaması gerek. Bunun sebebi ise kıymetli dostlar, düşünsenize, evet şu an Türkiye'nin ben mesela dışarıdan taleplerini sizlere listeleyeyim. Bizim şimdi bir Eurofighter talebimiz var değil mi? Almanya'nın bir köstekliği söz konusu Eurofighter talebimizde. Hemen devamında F-35'te de kapıların halen açık olduğunu Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler belirtmişti. Her ne kadar bu açıklamalar
açıklamalar gelse de ben F-35 projesini artık kafadan sildim. Önümüzdeki süreçte ise ABD'den 40 tane F-16'mız gelecek. Blok 70. ABD'den gelecek olan F-16 Blok 70'ler elimizde bulunan özellikle de F-4 uçaklarının yerine geçecek. Daha sonrasında ise hava kuvvetlerimizdeki o anlık oluşan boşluk yeni gelen F-16 uçaklarıyla doldurulacak. Olur da Eurofighter gelirse hep birlikte doldurulmuş olacak. Yani şu an asıl bizim odaklanmış olduğumuz proje Milli Muharip Uçak Kaan. Bu almış olduğumuz önlemlerin hepsi tamamıyla geçici önlemler. Gidip de şimdi biz ne yapacağız? Ruslardan bir Su-57 alalım. Hadi Koreçenko'nun dediğini yapalım. Düşünsenize bir. Zaten biz NATO sisteminin yerine gidip de Rus sistemine geçecek olsak biz zaten bu süreci tamamlayana kadar bizim Milli Muharip Uçak Kaan Allah'ın izniyle bitecek, uçacak, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Yani bundan dolayıdır kıymetli dostlar, Türkiye şu ara dönemde NATO üyesi olmayan ülkeler dışında hiçbir ülkeden bence bir jet, bence bir savaş uçağı almayacaktır. Önümüzdeki dönemlerde Eurofighter meselesi olursa Eurofighter'ları alırız ama onun dışında artık bence Ruslardan bir savaş uçağı alma muhabbeti bence pek bir gerçekliği kalmadı. En azından benim görüşlerim bu şekildedir diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.